Göbekli Tepe tapınak mı? Kanadalı bilim insanı Ted Benning, 12 bin yıl önce inşa edilen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'nin tapınak değil yerleşim yeri olduğunu öne sürdü. Benning, Current Anthropology adlı dergide yayınlanan makalesinde bölgedeki taşların ev olduğunu iddia etti. Kanadalı bilim adamı, gördüğümüz her büyük taş ve yapı tapınak değil. Burada hiçbir kazıda görmediğimiz kadar çok yiyecek artığı var. Dünyanın en büyük çöp yığınlarından biri. Burada insanların yaşamış olması lazım. Başka şekilde bu artıklar oluşamazdı, dedi. Benning, bölgede bulunan kesici aletlerin yemek hazırlamak için olabileceğine de dikkat çekti. Cevap gecikmedi. 1994'te gerçekleşen kazıyı yöneten Schmidt'in Benning'e cevabı gecikmedi. Schmidt, İngiliz The Times gazetesine "Ona katılmıyorum ama farklı fikirlere daima açığız" diye konuştu. Alman bilim adamı ayrıca Kanadalı meslektaşına bilimsel dergilerde yanıt vereceğini söyledi. İngiltere'de bulunan Stonehenge'den bile 6500 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe, insanların dini inançlarının daha yerleşik hayata geçmeden başladığını göstermiş ve insanlık tarihini değiştirmişti. 1995'ten bu yana Schmidt'in liderliğinde gerçekleştirilen kazılar her yıl Eylül ve Ekim aylarında yürütülüyor. National Geographic tanıtmıştı. National Geographic dergisi geçen yazlarda Göbekli Tepe'yi kapak konusu yapmış ve şu cümlelerle tanıtmıştı. Göbekli Tepe'de iç içe geçmiş daireler biçiminde yerleştirilmiş onlarca T biçimli devasa taş blok uzanmaktadır. Bu yer az da olsa Stonehenge'i anımsatır. Fakat ondan çok daha önce inşa edilmiştir ve kabaca yontulmuş kayalardan değil, üzerleri sıra sıra ceylanlar, yılanlar, tilkiler, akrepler ve ürkütücü yaban domuzlarıyla bezeli, alçak kabartma biçiminde kireç taşından özenle yontulmuş anıtsal dikmelerden oluşmaktadır. Bu anıtsal dikme taşlar grubu yaklaşık 11.600 yıl yani Gize'deki Keops piramidinden de 7.000 yıl önce inşa edilmiştir. Bilinen en eski tapınak buradadır. İnsanlığın çocukluğu. Başlangıçta da söylediğim gibi insanlığın gelişimi ile tek bir insanın gelişimi arasındaki benzerlik Göbekli Tepe insanını anlamamıza yardımcı olabilir. Göbekli Tepe kalıntılarının tarihlenmesi erken Neolitik döneme dayandırılmıştır. 3 insanlığın çocuk dönemine denk düşen bir gelişim düzeyidir bu dönem. Bu dönemde insanın dil ve konuşma yoluyla iletişimi insanlığın en büyük sıçramalarından biridir. Düşünmenin gelişimi, dilin gelişimine ve sosyal ilişkiye bağlıdır. Ancak bu çağlarda düşünce ve zihinsel gelişim henüz bugünkü düzeyine erişememiştir. Freud aslında nevrozların kökenini araştırırken Totem ve Tabu adlı yapıtında animistik düşünme üzerine durarak insanın ilk evren sistemini salt spekülatif merakın esinlenmesiyle kurduğu söylenemez. Çevresindeki dünyayı kontrol etmek gibi pratik bir ihtiyacının da rolü olmalı. Örneğin insanlar, vahşi hayvanlar ve nesneler üzerinde nasıl egemenlik kurulacağını gösteren bir bilgi sisteminin animistik sistemle el ele geliştiğini görmek bizi şaşırtmaz diye yazar. Daha çok avla karnını doyuran kabilelerin yaşamlarından örneklerle büyünün işlevini de doğa olaylarını insanın iradesi altına sokması olarak açıklar. Ayrıca çocukların da ruhsal durumunu bu kabilelerinkine benzetir. Freud'un çocuklukla ilkel kabileleri benzeştirmesi ve insanın totemi yaratmasını buna göre açıklaması önemlidir. Freud'un sözü edilen benzerliği temel alması yöntem olarak önemlidir ve yol göstericidir. Urfa yakınlarında bulunan Göbekli Tepe'de ilk dikkat çeken çember şeklinde oluşturulmuş T şeklindeki boyu 7 metreye varan yapılardır.
Bu yapılara daha yakından bakıldığında üzerlerinde kertenkele, yaban domuzu, tilki, yılan ve başka hayvan figürleri de görülmektedir. Avcı toplayıcı Göbeklitepe insanının doğayla mücadelesi söz konusudur. Doğal çevresinde olup bitenleri kontrol etmesi önemlidir. Günlük yaşamında yiyecek olarak doğadan elde edebileceği yırtıcı olmayan hayvanlar gibi ödüllerin yanında yaşamını zorlaştıran, onu korkutan yırtıcı hayvanlar vardır. Doğal yaşam içinde baş etmesi gereken zorlukları ve korkularını kontrol etmesinin bir yolu, aynen çocukların oyun yoluyla canavarların gücünü kontrol etmesi gibi kurduğu yapılar, yaptığı resimler olabilir. Göbeklitepe'deki T şeklindeki yapıların ihtişamlı yüksekliği pekala gücü sembolize ediyor olabilir. Bu bir dildir, bir ifade biçimidir, tüm güçlü düşünmedir. Ben güçlüyümü anlatır. Bunun en çarpıcı etkisini İngiltere parlamento binasını görmeye gittiğimizde yaşadığımızı hatırlıyoruz. O binanın yanında kendinizi çok küçük ve güçsüz hissedebilirsiniz. Herhalde bu binaların yapılmasındaki amaç da binanın içine girmeyenlere bu hissi yaşatmaktır. Bugün dikilen gökdelenler de paranın, iktidarın gücünün bir temsilidir. Bu yapıların üzerine yer alan hayvan figürleri de olasılıkla çocukların oyun senaryolarında yer verdiği ve tüm güçlülük duygusunu ona yaşatan oyuncakları gibi işlev görmüştür. Schmidt ve diğerlerine göre bu yeni bulgular uygarlık hakkında özgün bir teorinin var olduğunu gösteriyor. Bilim insanları uzunca bir süre insanların yerleşmiş topluluklarda çiftçilik yapmayı ve yaşamayı öğrendikten sonra tapınaklar inşa edip karmaşık sosyal yapıları desteklemek için zaman, organizasyon ve kaynaklara sahip olduklarına inanmışlardır. Ancak Schmidt gerçekte bunun tersinin gerçekleştiğini savunuyor. Monolitleri inşa etmek için gösterilen kapsamlı, eşgüdümlü çaba, karmaşık toplumların gelişmesi için zemin hazırlamıştır. Göbeklitepe'deki projenin devasa boyutu bu görüşü pekiştiriyor. Schmidt, anıtların düzensiz avcı toplayıcı gruplar tarafından inşa edilemeyeceğini belirtiyor. 7 tonluk taş sütunlardan oluşan halkalardaki taşları oymak, dikmek ve gömmek için hepsi beslenmek ve barındırılmak zorunda olan yüzlerce işçiye ihtiyaç vardı. Dolayısıyla bu, bölgede yaklaşık 10.000 yıl önce yerleşmiş toplulukların ortaya çıkması demekti. Göbeklitepe'den 300 mil uzaklıkta, tarih öncesi bir yerleşim yeri olan Çatalhöyük'te kazı yapan Stanford Üniversitesi arkeoloğu Ian Hodder, bu sosyokültürel değişimlerin tarımdan önce geldiğini gösteriyor diyor ve ekliyor. Bu alanın karmaşık Neolitik toplumların gerçek kaynağı olduğu savunulabilir. Buradaki tarih öncesi insanlar taş sütunlardan oluşan halkaları inşa etmek ve gömmek üzere toplanmalarına sebep olacak kadar önemli olan neydi? Bizleri Göbeklitepe'nin inşaatçılarından ayıran uçurum tahayyül edilemez büyüklükte. Doğrusu anlamlarını çıkarabilme hevesiyle megalitlerin arasında dursam da benimle konuşmadılar. Onlar dünyayı benim asla kavrayamayacağım kadar farklı gören insanlar tarafından oraya yerleştirilen yabancılardı. Sembollerin ne anlama geldiğini açıklayan herhangi bir kaynakta yok. Schmidt de benimle aynı fikirde. Burada yazının bulunmasından 6.000 yıl öncedeyiz diyor. Schmidt'in çalışmalarına aşina, valla Washington'daki Whitman College arkeoloğu Gary Rolefson, Göbeklitepe ile M.Ö. 3300'de yazılan Sümer kil tabletleri arasında Sümerlerden günümüze olduğundan daha fazla zaman var diyor ve ekliyor. Tarih öncesi şartlardan sembolizmi seçmeye çalışmak boşuna bir uğraştır. Schmidt bu konuyla ilgili sırrın ayaklarının hemen altında olduğuna emin, ekibi yıllar boyunca kompleksi dolduran toprak tabakalarında insan kemiği parçaları buldu. Derin test çukurları halkaların
zeminlerinin sertleşmiş, kireç taşından yapıldığını göstermiştir. Schmidt, katmanların altında yatanların gerçek amacını bulacağından emin. Avcılar toplumu için son dinlenme yeri. Schmidt, bu alanın belki de ölünün biçimlendirilmiş tanrılar ve yaşamdan sonraki hayatın ruhları arasında yamaçta hazırlandığı bir gömü zemini veyahut ölüm tapınağının merkezi olduğunu belirtti. Öyleyse Göbekli Tepe'nin konumu rastlantı değildi. Buradaki ölüler kusursuz bir manzaraya bakıyorlar, diyor. Güneş yarısı gömülü sütunların üzerine upuzun gölgeler savururken Schmidt ve ekliyor, bir avcının hayaline bakıyoruz. Evet, bu makale ve yazıda şu dikkatinizi çekmiştir. Bazı kazı yapan arkeologlar da kazı yapmamış ama orayı incelemiş diğer arkeolog arasında fikir ayrılıklarını görebiliyorsunuz. Arkeologların birçoğu Göbekli Tepe'de fikir ayrılığına düşmüştür. Bazıları tapınak olarak görüyor, bazıları ise tapınak değil bir yerleşim yeri olarak görüyor. Bazı kısım ise bu heykelleri ihtişamlı heykeller olarak görüyorlar. Ki makalede zaten okuduğum şekilde de bu şekilde gördüklerini, bazılarının ise tapınak olarak gördüğünü dile getirmiştim. Göbekli Tepe tapınak mı değil mi sorusu bayağı bir gündemde kalır. Ama görünen kısma baktığınızda tapınak izlenimi de veriyor. Veya diğer arkeoloğun yorumladığı gibi ihtişamlı yapılar olarak da izlenim veriyor. Yani buranın tam olarak ne olduğu belki ilerleyen dönemde net bulgular çıkarsa ispatlanabilir.